Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki çantayı çalışacağız arkadaşlar. Daha önce bu modelini çalışmıştık ve o videoda sizlere bir çanta yapmak istediğimden bahsetmiştim. Ve hemen o videonun arkasından çalışmalara başladım. Tamamen kendim kurguladığım şöyle bir çalışma oldu. Model bana ait değil ama çantaya çevrimi tamamen bana ait arkadaşlar. Şöyle askılarıyla kenarları bir olan bir model. Şöyle hemen bir kapakçık çalıştım. Hemen içinin genişliğini de göstermek istiyorum. İnanılmaz geniş oldu. Ben astar kullanmadım ama sizler astar dikebilirsiniz. Fermuar dikebilirsiniz. Eğer şöyle bir kapakçık yapmak istemezseniz fermuar dikebilirsiniz. Kapakçık yapmadan çıt çıt kullanabilirsiniz. Tamamen size ait arkadaşlar. Diğer videoda motifin yapımını zaten göstermiştim. Hemen bu videonun altına o modelin yapım videosunun linkini paylaşacağım. Önce motifleri yapalım. Daha sonra bu videoda çantanın yapım aşamalarını birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle tığ numaramdan da yine bahsetmek istiyorum. 2 milimlik tığ kullandım. Kullandığım ipler diğer videodaki iplerle aynı ipler. Hemen şunu da göstermek istiyorum. O videoda 2 farklı renk kullanmıştık. Ben şöyle 2 farklı renkte çantamı yapmış oldum. Gördüğünüz gibi tersi başka renk, önüm başka renk oldu. Çok da şık oldu bence. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarını yazarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, motiflerimiz hazırsa çantamıza başlayabiliriz. Ben daha önceden bu motifleri yapmıştım. İkisi farklı renkte. Sizler ikisini aynı renkte yapabilirsiniz. Ben şöyle arkası ve önü farklı renk olsun istedim. Hemen ölçülerini vermek istiyorum motiflerimin. Şöyle eni ve boyu tam olarak 19 santim arkadaşlar. Hemen şöyle bunu açık kremle, bunu da koyu kremle yapmıştık. Şöyle göstermek istiyorum. Açık kremle yaptığımı yine açık kremle başlıyorum. Burada sadece sık iğne yapacağım arkadaşlar. Tığım 2 milimlik tığ kullanıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve hemen şöyle ilk köşeden batıyorum. Ve kapatıyorum. Tek tek sık iğne tepelerine batarak, bakın arkadaki ipi de şu şekilde yürüteceğim. Şöyle batarak, hatta şöyle batalım. Sık iğne yapıyorum. Tek tek batıyorum. Normal bir şekilde batıyorum. Arkadan tek tele batmıyorum. Çünkü burayı birazcık kalın ve sert olsun istiyorum. Bu şekilde batıyorum. Tam tepe noktalarına bu sırayı sık iğne ile devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Yine köşeye batarak bitiriyorum. Şu şekilde. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz sıra sık iğne yapabilirsiniz. Aynı bu yöntemle. Ben sanırım 4 veya 5 sıra bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Ben sık iğne sıralarımı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra ördüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Siz bu bölümü istediğiniz kadar uzatabilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz. Burada bir zincir çekiyorum ve hemen dibine batarak şöyle ilmeklere batıyorum ve çerçeve yapacağım arkadaşlar. Şöyle ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum.
Bunu ilk sırada da yapabilirdik. Ama burada bir düzgün bir geçiş olsun istedim ben. O yüzden son sırada yapıyorum. Bu şekilde bakın. Tek tek sık iğnelere batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Şöyle tam şu köşede bakın şöyle 2 zincir çektiğimiz yer. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum ki rahat dönebileyim. Daha sonra yine tüm sık iğne tepelerine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tüm çerçeveyi kaplayacak şekilde, diğerini ben örmüştüm. Bakın bu şekilde çerçeveleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer motifi de bitirdim. İkisi de gördüğünüz gibi aynı oldu. Ve ayrıca ben şöyle bir kuşak ördüm. Bunu böyle uzun uzun göstermek istemedim. Hemen kısa haliyle göstermek istiyorum ve ölçülerini de vermek istiyorum. 1,5 metre ördüm arkadaşlar. 1,5 metre zincir ördüm, birleştirdim ve 7 sıra motiflerde hangi renkleri kullandıysam o renkleri de aynı şekilde ördüm. İsterseniz hemen şöyle küçük bir şekilde yapımına başlayalım. Hemen ipimi alıyorum. Hemen çektiğim zincir sayısını da vermek istiyorum. Ben 350 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. 350 tane zincir çektim. Toplamda 1,5 metre zincir çekmiş oldum. Sizin kullanacağınız iplere göre değişeceği için direkt zincir sayısı vermek istemedim. Bu şekilde istediğiniz sayıda zinciri çekiyorsunuz. Şimdi kaç oldu? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane de göstermek istiyorum sizlere. Ben bu şekilde 350 tane zincir çektim. Ve şöyle düzüne çok önem gösterin. Şöyle birbirine halka olacak şekilde bağladım. Şu şekilde. Tam 2 ilmeği kapatmadan diğerine geçtim. Şöyle uzunca kapattım. Burada bir zincir çektim ve tek tek zincirlere batarak sık iğne yaptım. Bu şekilde. Siz bunu şöyle 1,5 metre olarak hayal edin. Şu an benim elimde küçücük ama 1,5 metre büyüklüğünde bir halka olarak hayal edin ve böyle tek tek batıp tüm etrafına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın diğer rengi direkt kesebiliriz. Yine ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. 2 ilmek aldım. İkisini kapatmadım. Hangi renkle devam edecekseniz hemen o rengi alıyoruz. Arkadan şu şekilde kapatıyorum. Bir zincir. Bakın artık ipleri de şu şekilde örüyoruz. Daha sonra saklama gereği duymazsınız. Bu şekilde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kenarları da renkli renkli olsun, uyum sağlasın istedim. Tek renkte yapabilirsiniz. Hani ben kenarını işte daha sade istiyorum, rengarenk olsun istemiyorum derseniz benim gibi bu şekilde rengarenk değil de istediğiniz tek rengi kullanarak böyle sık iğne ile 7 sıra 8 sıra istediğiniz kalınlığa bağlı örebilirsiniz. O tamamen size bağlı. Bu şekilde daha da fazla göstermeme gerek yok. Anlaşıldı zaten. Üst üste kaç sıra gidecekseniz aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ben artık burayı bırakıyorum. İplerimi kestim. Ve bakın bu şekilde 1,5 metre yaptıktan sonra hem kenarların hem de askılarını
birleştirmiş olacağız. Çok pratik bence. Bakın, ilk başını koyu kremle yaptım. Sonu da açık kremle yaptım ki birleştirdiğimizde çok böyle fark edilmesin diye. Benim iki tarafı da farklı olduğu için onu uydurmaya çalıştım. Sizler de öyle yaparsanız. Bakın, bu şekilde ben bunu kaydırma yöntemiyle şöyle birleştireceğim. Evet, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, biraz yakınlaştırdım. Şöyle motifin hemen şu köşesinden başlıyorum. Ve buradaki askımı alıyorum. Neresinden başladığımız hiç önemli değil. Şöyle hemen birer ilmeklerinden alıyorum. Bakın, hem baştaki ilmeğinden şöyle alıyorum. Evet. Hemen bu tığı, ipimi uzunca bırakıyorum. Daha sonra başa gelip o ipi orada tığ ile yok edeceğim. İçinden geçirdim. Ve burada en önemli şey bu ilmeğin altta olması. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir zincir çekelim burada. Sabitlensin. Evet. Bakın. Şu şekilde tutuyorum ve bir ilmek motiften alacağım. Bir ilmek kuşaktan alacağım. Ve hepsinin içinden şu şekilde geçireceğim. Şöyle rahat görmenizi istiyorum. Bakın. Bir karşıdaki ilmekten, motiften yani, bir de kuşaktaki ilmekten aldım. İçinden geçirdim. Sizler isterseniz burada dikerek yapabilirsiniz. Sık iğne yaparak yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama eğer benim gibi yapacaksanız bakın, şu ipin şöyle altta olması gerekiyor ki şu görüntüyü verebilelim. Yani şu bakın, saç örgü görüntüsünü verebilmek için bu ilmeğin aşağıda olması gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde devam ediyoruz. İşte ben masanın başında biraz böyle zorlanabiliyorum. Ama sizler bunu kucağınıza aldığınızda çok rahat bir şekilde örebileceksiniz. Masada böyle koltukta oturmaktan daha da zor oluyor arkadaşlar. Ama şöyle rahat koltuğunuza geçtiğinizde, elinizde bunu aldığınızda inanılmaz rahat bir şekilde yapacaksınız, eminim. Evet, yine burası çok sıcak ve elim terliyor. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi çok güzel bir saç örgüsü şekli yapmış olduk. Burada hemen şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Köşeye geldik. Köşede de hiç arttırma, eksiltme yapmadan aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Burada belki arttırma yaptığımı düşünürsünüz diye burayı da göstermek istedim. Şurada aynen ilmekleri takip ediyorum. Hep karşı karşıya gelen ilmekleri takip ederek devam ediyorum. Çok keyifli bir model aslında. Şöyle birleştikçe iyice hoşuma gitmeye başladı. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Evet, bu şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu şekilde şöyle diğer tarafa kadar birleştirmemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın, burayı tamamen çerçevelemiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Burada uzunca bir tane bırakmıştık. Hemen bunu şöyle size göstermek istiyorum.
Şöyle birbirinin içinden geçirdim. Daha sıkılaştırdım. Daha sonra şöyle tersini çeviriyorum. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama benim tığla daha kolayıma gidiyor. Bir düğüm attım. Bakın. Daha sonra şöyle ilmeklerin arasından geçirerek ipimi saklıyorum. Bunu yapmayı unutmayın. Hele düğüm atmayı kesinlikle unutmayın. Çözülür arkadaşlar. Emeğinize yazık olur. Çok üzülürüm. Evet. Şöyle hemen bunu da kesiyorum. Ve çantamın bölümü bitmiş oluyor. Hemen şöyle tersini çevirdim. Bakın. Şöyle tutuyorum. Hemen şu motifimi alıyorum. Bu motifi de aynı üzerine koyarak bu sefer dikkat ediyorum. Nereye denk geldiğini bakın. Şöyle hemen şunun karşısı. Hemen şuradan başlayacağım yine kaydırma yöntemiyle birleştirmeye. Şöyle başlangıcını isterseniz beraber yapalım. Şöyle aynı renk ipimi alıyorum. Yine uzunca bırakıyorum. Bakın en son nereye batmışız? Şöyle hemen karşısını buluyorum ve önden ilmeği battım. Diğerine de aynı şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Hemen tepe noktasına batıyorum. Şöyle. Aradan ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen ilmeğimi şöyle ipimi alta doğru getiriyorum ve başlıyorum. Bir oradan ilmek alıyorum. Bir buradan ilmek alıyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi burayı da aynı şekilde birleştirip şöyle göstermek istiyorum. Bakın aynı şekilde burayı da aynı şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim birleştirmem bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Şöyle. Bakın bu şekilde buna çıt çıt takıp kullanabilirsiniz. Fermuar takabilirsiniz. Sizin canınız nasıl istiyorsa. Ben şöyle şu tür çantalara şöyle minik bir kapak takmayı çok seviyorum. O yüzden size de şöyle fikir olsun diye minik bir kapak yapacağım. Yine sık iğne ile ve kapak ebatını da şöyle ayarlayacağız. Bakın 2 tane üçgenim var. 2 tane üçgenin hemen şu ilk daha doğrusu son trabzanından şuradaki ilk trabzanına kadar bir kapakçık yapacağım. Şöyle minik bir kapak. Hemen şöyle ipime uzunca bir düğüm atalım. İpi uzun bırakayım ki daha sonra rahatça saklayabileyim. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle. Arkadan da ilmeğimi saklıyorum. Şöyle tek tek. Tabii ben bunu bu iple yapıyorum ama sizler normal kremle de yapabilirsiniz. Ben biraz böyle hareket katmak istiyorum çantaya. O yüzden de bunu yapıyorum. Şöyle minicik bir kapak yapmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle. Bakın ilk trabzanın tepesine şöyle bir tane daha yapalım, gelmiş olduk. Pardon. Bakın şöyle minik bir kapak yapmamız yeterli. Bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. İp değiştirmiyorum. Artık ip olsun istemiyorum. Çünkü sadece bu iple yapıp bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Şöyle bir sıra daha göstermek istiyorum. Bunun eni, genişliği, boyu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle tam şuradan alalım ki orada kötü bir görüntü olmasın. Evet.
sayıya çok önem verin. Hangi sayıyla başladıysanız o sayıyla devam etmesi lazım ki kapakçığınız yamulmasın. Evet, bakın bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi kapakçığın eni tamamen size kalmış. Şöyle şunu şuraya kapatacağım için buraya arkadaşlar ne kadar uzunluk denk geliyorsa oraya kadar öreceğim. Yalnız bunu ben değiştireceğim. Şu iple yapacağım. Çünkü öne doğru geleceği için arkadaki ipin rengiyle yapmışım. Şimdi onu söküp şu iple devam edeceğim. Hemen ben kapakçığımı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Gerçekten çok şık oldu. Kapakçığını bitirdim. Hemen şöyle birer tane çıt çıt taktım. Hemen içini tekrar göstermek istiyorum. Gayet geniş. Ben astar takmadım ama sizler eğer koton bir iple yapacaksanız muhakkak astar yapmanız gerekiyor. Şöyle hemen kapatıyorum. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.